Merhaba canlarım. Dünyanın neresinden beni izliyorsanız hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yurt dışındaki tüm takipçilerime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İyi ki buradasınız. Aynı zamanda yurt içinden düzenli takip eden takipçilerime de tekrardan hoş geldiniz diyorum. İlk kez geldiyseniz kanalıma fincanın bize anlattığı sembolleri birlikte yorumluyoruz. Enerjinin verdiği mesajları sevgi ve saygı çerçevesinde değerlendiriyoruz. Hazırsanız fincanımızı birlikte açalım ve bakalım bugün sizler için hangi mesajlar, hangi gelişmeler ve hangi güzel sürprizler bizleri bekliyor bir bakalım. Şimdi öncelikle şöyle bir fincanı göz gezdirmek istiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi buradan başlayacağım. Burada ince ve uzun bir köprü benim dikkatimi çekiyor. Köprünün tam başında bir silüet var. Sanki bir karar aşamasında durmuş. Karşıya geçmek için doğru zamanı bekliyor gibi. Köprünün üzerinde ise ilerleyen çok iri yapılı bir silüet dikkatimi çekiyor. Bu figür bana güçlü, kararlı ve pes etmeyen bir kişiyi gösteriyor. Hayatında önemli bir geçiş sürecine girmiş ve adımlarını sağlam atıyor. Önünde yeni bir kapı, yeni bir başlangıç ya da önemli bir değişim olabilir bunun. Bir de İlerleyen kişinin hemen altında başka bir silüet görüyorum. Elinde adeta bir fener ya da ışık var. Bu da bu yolculukta yalnız olmadığınızı söylüyor. Size yol gösterecek, karanlıkta önünüzü aydınlatacak bir insanın desteğini alabilirsiniz bu aşamada. Bu kişi bir aile büyüğü, bir dost, bir danışman ya da manevi anlamda size rehberlik eden biri olabilir. Bu görüntü zorlukların ardından güvenli bir geçişe destek olmaya ve doğru yolu bulmaya işaret ediyor. Önünüzdeki belirsizlikler yavaş yavaş aydınlanacak ve attığınız her adım size istediğiniz hedefe biraz daha yakınlaştıracak. Şimdi bu silüetin hemen yanında, fener tutan silüetin hemen yanında iki figür görüyorum. Bunlar birbirine yakın, adeta tek bir bütün gibi duruyorlar. Ancak dikkatimi çeken asıl şey sırt sırta durmuş. Yani bu iki vücut sırt sırta dönmüş birbirlerine. Bir bağ olduğunu, ikisinin arasında bir bağ olduğunu, aynı zamanda aralarında bir mesafe ya da iletişim kopukluğu yaşandığını hissettirdi bana. Birbirlerinden tamamen kopmuş değiller. Sadece aynı yöne bakıyor. Aynı yöne bakmıyor. Olaylara farklı açılardan yaklaşıyor gibi duruyorlar. Fener tutan figürün bu iki silüetin yanında olması ise oldukça dikkat çekici. Bu yaşanan bir yanlış anlaşılmanın aydınlanacağını, gerçeklerin ortaya çıkacağını ya da bu iki kişi arasında bir ara buluculuk yapacağını gösteriyor. Yakın zamanda yapılacak bir konuşma buzları eritebilir ve ilişkinin yönünü değiştirebilir arkadaşlar. Falın genel enerjisi bana kırgınlıkların yerini daha net bir anlayışa bırakacağını ve belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalkacağını söylüyor. Şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar burada yokuş yukarı çıkan bir kaplumbağa dikkatimi çekti. Bu güzel bir sembol. Sabrı, bereketi, yavaş ama emin adımlarla ilerleyen başarıyı temsil ediyor. Yokuş çıkıyor olması ise emek isteyen bir sürecin sonunda hedefe ulaşacağını gösteriyor. Belki biraz zaman alacak ama sonunda yüzünüzü güldürecek gelişmeler var burada. Şimdi kaplumbağanın arkasına döndüğümde bir sürü yollar görüyorum arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane yol var. Bu 5 yol dediğimiz ucu kapalı değil aslında bu yolların arkadaşlar.
aksine açık fırsatlar olduğunu gösteriyor yani bu yollarda. İş, eğitim, taşınma, seyahat ya da yeni tanışmalar gibi farklı alanlarda önünüze birden fazla seçenek çıkabilir. Özellikle 5 yol olması 5 gün, 5 hafta ya da 5 ay gibi bir zaman dilimini işaret ediyor olabilir. Aynı zamanda peş peşe gelecek haberleri ve hareketli bir dönemi de simgeliyor. Falın verdiği mesaj, sabrınızı koruduğunuz sürece önünüzdeki yollar tek tek açılacak. Acele etmek yerine doğru yolu seçmek sizi en hayırlı sonuca ulaştıracak gibi görünüyor. Şimdi burada fincanın dip kısmına geldiğimde arkadaşlar, orada da bir açıklık benim dikkatimi çekti. Bir figür bu. Bu da şöyle 2 rakamı da belirmiş burada arkadaşlar. Ve aynı zamanda burada bir çaydanlık, yani dumanı tüten bir çaydanlık görüyorum. Uzun bir çaydanlık bu. Sıcak ve bereketli bir enerji arkadaşlar. Çaydanlık misafirliği, samimi sohbetleri, aile içindeki birlikteliği ve güzel haberlerle yapılacak buluşmaları temsil ediyor. Dumanın tütüyor olması ise bu enerjinin çok yakın zamanda harekete geçeceğini gösteriyor. Yani uzun zamandır beklenen bir görüşme, bir davet ya da aile içinde yapılacak önemli bir konuşma gündeme gelebilir. Az önce gördüğümüz açık yolların hemen devamında çıkmış olması, yani şurada dip kısmında çıkmış olması, dumanı tütüyor olması çok yakın zamanda harekete geçeceğini gösteriyor arkadaşlar. Demek ki açılacak fırsatların sonunda huzur veren bir ortam, sıcak bir buluşma ya da gönlünüzü rahatlatacak güzel gelişme diyorum ben buna. Dip kısmında böyle sıcak ve canlı bir sembol görmek ev içinde bereketin artacağına, kırgınlıkların tatlı bir sohbete bağlanacağına ve güzel haberlerin ard arda gelebileceğini işaret ediyor diyebiliriz burada. Ve şimdi çaydanlığın hemen yanında ise uzunca bir çizme benim dikkatimi çekiyor. Yine dip kısmında ama çizmenin bilek kısmı biraz daha uzun. Güçlü duruşu, sağlam adımları ve açılacak bir yolu gösteriyor. Falda genellikle çizme yolculuk, taşınma, iş değişikliği ya da önemli bir adım atılmasıyla ilişkilendirilir. Uzun olması ise bu sürecin sıradan değil, hayatınızda iz bırakacak bir gelişme olabileceğini anlatıyor. Hemen yanında ise çok net bir U harfi görüyorum arkadaşlar. Bu da bu harfte adı ya da soyadında U harfi bulunan ya da ismin içinde bir kişiyi işaret edebileceği gibi bir yer ismi ya da önemli bir detayın baş harfi de olabilir. Falı dinleyen herkes için anlamı farklı olabilir arkadaşlar. Bu yüzden harfi kendi hayatınıza göre değerlendirin diyorum ben. Bir durduruyorum burada. Evet, ezan bitti. Aynı zamanda burada arkadaşlar bir 3 rakamı dikkatimi çekiyor. 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay içinde yaşanabilecek bir gelişmeye işaret ediyor olabilir. Aynı zamanda 3 ayrı haber, 3 fırsat ya da 3 kişiyle bağlantılı bir konuyu da temsil ediyor olabilir. Genel enerji olarak sağlam adımların atıldığı, önünüzde açılan yolların desteklendiği ve yakın zamanda zamanlaması önemli bir gelişmenin yaşanacağı görünüyor. Özellikle U harfi ve bu 3 rakamı falın en dikkat çeken işaretleri arasında yer alıyor. Şimdi ben burada arkadaşlar açık yol dedik. Bu yolun bir tanesi bayağı açık. Bu 5 yoldan bir tanesi. Başlangıcında bir kişi var. Yolun diğer ucunda ise başka bir kişi duruyor. Bu iki kişinin arasında ince bir ip bağlantısı gibi bir bağlantı var. Kopmuş bir bağı gösteriyor. Bu
kopmamış bir bağı gösteriyor. Yani iki kişinin arasındaki bağlantı. Arada mesafe, zaman ya da bazı engeller olsa bile bu iki kişi arasındaki bağ hala devam ediyor. Yakın zamanda bir haberleşme, bir buluşma ya da yeniden kurulacak bir iletişim söz konusu olabilir burada. Sanki kader bu iki insanı tekrar aynı noktada buluşturmak istiyor gibi. Burada hemen yan tarafta bir ceylan arkadaşlar. Hemen şurada fincanın dip kısmında yine. Çok zarif bir figürdür ceylan. Zerafeti, temiz kalbi, masumiyeti ve güzel kısmeti simgeler. Aynı zamanda hızla gelecek sevindirici bir haberin de işareti olabilir. Yaşanacak gelişmelerin kırıcı değil, yumuşak ve hayırlı bir şekilde ilerleyeceğini gösteriyor. Yolların açık olduğunu, kopmayan bağların yeniden güçlendiğini ve Ceylan'ın temsil ettiği güzel kısmetlerle birlikte gönlünüzü ferahlatacak bir gelişmenin yaklaştığını söyleyebiliriz bu falda. Şimdi fincanın en dip kısmına baktığımda iki göz arkadaşlar, telvelerin özellikle burada telvelerin bir kısmı daha az, daha şeffaf, diğer kısmı ise bir kenara toplanmış koyu telveler. Koyu, diğer tarafın ise daha açık olması, bir tarafın koyu bir tarafın açık olması. Bu bölüm geçmişte yaşanan yükleri ve stresi gösterirken diğer açık olan tarafsa önünüzde ferahlık ve rahatlama olacağını gösteriyor. Şimdi dip kısmında dediğim gibi dikkatimi çeken iki göz ve bir ağız belirmiş arkadaşlar. Bu bir yüz ifadesi ama şaşkınlık içindeymiş gibi duruyor. Adeta a ya da o der gibi. Yani bu figür hiç beklemediğiniz bir haber, sürpriz bir gelişme ya da sizi hayrete düşürecek bir olay yaşanabileceğini gösteriyor. Bu şaşkınlık olumsuz olmak zorunda değil arkadaşlar. Tam tersine uzun zamandır beklediğiniz bir konunun beklenmedik şekilde lehinize sonuçlanması da bu sembolü açıklıyor olabilir bize. Genel enerjiye baktığımda fincanın dibi artık yüklerinin hafiflediğini, sıkıntılarının yavaş yavaş geride kalmaya başladığını ve yerini şaşırtıcı ama sevindirici gelişmelere bırakacağını gösteriyor. Önümüzdeki süreçte bu hiç beklemiyordum diyeceğiniz güzel bir haber almaya ihtimaliniz bu fincanın bu bölümünde oldukça yüksek. Şimdi bu sülliyetin haricinde arkadaşlar burada yani bu yüz ifadesinin haricinde tam ortasında, fincanın dibinin tam orta kısmında beyaz bir kişi görüyorum ben. Bu figür gerçekten çok dikkatimi çekti. Elinde sanki bir valiz ya da bir çanta taşıyor. En ilginç tarafı ise bu kişinin telvenin yoğun olduğu bölümle daha açık olan bölümün tam ortasında durması. Bu bir geçiş dönemini anlatıyor. Kişi geçmişte yaşayacağı sıkıntıları geride bırakıp daha aydınlık bir sürece doğru ilerliyor gibi görünüyor. Elindeki çanta ya da valiz ise beraberinde taşıdığı tecrübeleri, yeni başlangıçları ve bazen de gerçek anlamda bir yolculuğu da simgeliyor olabilir. Yani taşınma, şehir ya da ülke değişikliği gibi işle ilgili yeni bir adım veya önemli bir ziyaret anlamına gelebilir. Bazılarınız için ise uzun zamandır beklenen bir misafirin gelişi ya da sizin çıkacağınız hayırlı bir yol olarak da yorumlayabiliriz. Sülliyetin tam iki enerjinin arasında durması çok anlamlı. Eski ile yeninin tam sınırında olması, yani geride bıraktığınız gerekenleri önünüzde daha ferah ve daha umut verici bir dönem açılıyor diyebilirim. Yani falın verdiği mesaj bu değişimin hayırlı sonuçlar getireceği ve yeni başlangıçların size güzel fırsatlar sunacağı yönünde gibi görüyorum. Evet, şimdi tabağımıza geçmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım tabağımız bize ne anlatacak?
Evet, sıkıntıları burada da gönderdik. Şimdi tabağımızda arkadaşlar genel enerjisi oldukça hareketli. Büyük bir kısmı tabağın orta bölümünde toplanmış. Bu uzun zamandır zihninizi meşgul eden konuların artık tek tek çözüme yaklaşacağını gösteriyor. Kenarların büyük ölçüde açık kalması ise ferahlanma enerjisini destekliyor. En çok dikkatimi çeken şey tabağın alt kısmından yukarı doğru uzanan iki kalın telvi. Bunlar bana iki ayrı yolu gösteriyor. Bu yollar birbirine çok yakın ilerliyor. Biri daha kısa sürede sonuçlanacak bir işi, diğeri ise biraz daha sabır isteyen bir süreci temsil ediyor arkadaşlar. Yolun açık olması önünüzde engel olmasa bile sonunda hedefe ulaşacağınızı gösteriyor. Orta bölümünde büyük bir tepe ya da dağ görünüyor. Dağ figürü emek verilmesi gereken önemli bir hedefi simgeliyor. Ancak dağın üzerinde açıklıklar olması bu engellerin aşılacağını ve yüzünüzün gülüp yükünüzün hafifleyeceğini gösteriyor. Dağın üst tarafında bana bir kuş silüeti gibi görünen açıklıklar var. Fal genelinde kuş haber demektir. Beklediğiniz bir telefon, mesaj ya da resmi bir haber kısa süre içinde gelebilir. Sol tarafta ise bir insan silüeti arkadaşlar dikkatimi çekiyor. Bu bir destek olacak güçlü karakterli bir kişiyi temsil ediyor. Bu kişi aileden biri, bir dost ya da iş hayatınızda biri olarak etkili olabilir. Sağ tarafta ise daha küçük ama hareketli telvi izleri var. Bunlar peş peşe yapılacak görüşmeleri, kısa ziyaretleri veya birkaç küçük gelişmenin ard arda yaşanacağını işaret ediyor. Tam merkezindeki açıklıklar bunlar bana gözleri andırıyor. Bu da çevrenizde sizi dikkatle izleyen ya da yaptığınız işleri merak eden insanların olabileceğini düşündürüyor. Aynı zamanda nazar sembolü olarak yorumlayanlar da olabilir arkadaşlar bu gözleri. Bu nedenle güzel gelişmelerinizi herkese anlatmadan önce biraz zamana bırakmanız faydalı olabilir. Şimdi bu alt bölümünün oldukça açık kalması ayrıca maddi konularda rahatlamaya da işaret ediyor. Uzun süredir beklenen bir ödeme, kazanç ya da sizi rahatlatacak ekonomik bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bu arada 3 sayısını çağrıştıran küçük izler de seçiyorum burada. 3 gün, 3 hafta ya da 3 ayrı bir dönem içerisinde önemli bir gelişmenin yaşanabileceğini işaret ediyor. Tabağımızda da 3 çıkmıştı fincanımızda da 3 çıkmıştı hatırlarsanız. Genel olarak tabağın verdiği enerji olumsuz değil. Tam tersine sıkıntıların büyük bir kısmının tabağa aktığını ve tabaktan da fincana tekrar döktüğümüz için tabağımızın da aydınlık çıkmış olması önünüzde açılan yolları, gelecek haberleri ve güçlü bir destek alacağınızı anlatıyor. Sabırla beklediğiniz bir konu yavaş yavaş netleşecek arkadaşlar. Ve özellikle yol, haber ve yeni başlangıç enerjisi de bu tabakta çok mevcut. Oldukça baskın görünüyor zaten. Falın sonunda hissedilen enerji ise yüklerin hafifleyeceği, kararların netleşeceği ve daha huzurlu bir döneme geçiş yapacağınızı söyleyebiliriz. Evet, bakın hep göz enerjileri görüyorsunuz. Aynı zamanda burada çok net böyle tuttuğumda L, böyle tuttuğumda ise bir 7 rakamı da burada belirmiş arkadaşlar. Bu da bize, önce ben bunu size bir L olarak, sonra da bir 7 rakamı olarak yorumlayalım. Hemen belirgin
bir 7 rakamı. Bu adı ya da soyadında L bulunan bir kişiyi işaret edebilir. Aynı zamanda bir yerin, bir kurumun ya da önemli bir olayın baş harfi olabilir. Bu harf falın içinde oldukça net çıktığı için önünüzdeki süreçte sizin için anlam kazanacak bir detay olarak yorumlayacağım. 7 olarak yorumlarsak bunu 7 gün, 7 hafta ya da 7 ay içerisinde yaşanabilecek önemli bir gelişme işaret ediyor olabilir. Bazılarınız için 7'si, 17'si veya 27'si gibi bir tarih de önem kazanabilir. L harfi ile 7 rakamının çevirdiğimiz için iki işaretin biriyle bağlantılı olduğunu söyleyebilirim. Adında veya soyadında dedik. 7 sayısıyla bağlantılı bir zaman aşımı olabilir dedik. İşaretlerin olumlu bir kapıyı gösterdiğini hissediyorum ben burada. Beklediğiniz bir konu yavaş yavaş netleşiyor ve zaman yaklaştıkça taşlar yerine oturacak gibi görünüyor arkadaşlar. Evet, falımızın sonuna geldik. İnşallah bu falda gördüğümüz güzel işaretler, açık yollar, güzel haberler, kısmetler ve hayırlı başlangıçlar en kısa zamanda hayatınıza yansısın diyoruz. Eğer yorumumu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini, özellikle zilini açmayı unutmayın. Çünkü her gün burada sizlere fal bakıyorum. Bir fal burada bakıyorum ya arkadaşlar. Yurt dışından beni izleyen tüm dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Yurt içi ve yurt dışı takipçilerime, yurt içinden özellikle izleyen takipçilerim devamlı yazıyorlar. Yolunuz açık, kısmetiniz bol, hanenize huzur ve bereketle dolsun diyorum. Bir sonraki fal yorumumda yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, sevgiyle ve umutla kalın arkadaşlar.